Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3. podcast'imle karşınızdayım. Konumuz stresin zararları, stresi yönetmek. Evet, özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız öncelikle koca bir geçmiş olsun. Bu gerçekten zor bir şey. Ancak yavaştan bir konuya girelim isterseniz. Şimdi strese girdiğimiz zaman ne olur? Bir savaş kaç hormonumuz devreye girer. Yani kortizol hormonumuz devreye girer. Bu kortizol hormonu ne yapıyor tam olarak? Kısaca şöyle özetleyelim. Strese bağlı olarak kan basıncını ve kan şekerini arttırarak bağışıklık sistemini baskılayan ve düzenleyen bir hormon. Google arattığınız zaman kısacası böyle bir açıklama karşınıza çıkar. Peki bu yüksek olursa ne gibi sıkıntılara yol açar? Kısacası şöyle. Çok yüksek olması mideye, yüksek tansiyona, yorgunluğa, kaygıya, yüksek şekeri ve kolesterole neden olur. Daha erken yaşlanırsınız ve hızlı bir ölüme giden bir yol olmuş olur. Bir hedefiniz varsa eğer ki ve bu dünyada gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız hızlı bir ölüm en büyük kabusunuz bence olabilir. Çünkü istediğiniz şey için ve hedefiniz, idealiniz için gerçekten çok çalışmanız lazım ve gerçekten çok zaman vermeniz lazım. Erkenden göçüp giderseniz de çok kötü. Özellikle öğrencilik dönemlerinde insanlar genel olarak dehşet derecede stres yaşar. LGS'ye giren öğrenciler mi dersiniz, YKS'ye giren, üniversite sınavına giren öğrenciler mi dersiniz? Tabii ki onların da durumları genel olarak çok farklı oluyor. Birçoğunun aslında strese girmesinin nedeni aslında gelecek değil. Gelecek kaygısı falan değil de daha çok benim annem babam ne der? El alem ne der? Falan gibi sıkıntılar oluyor yani. Ama günün sonunda insanın bence şunu anlaması lazım. Arkadaşlar günün sonunda yastığa kafanızı tek koyuyorsunuz ve yalnızsınız. Teksiniz. Bu hayatta teksiniz. Bunu kabullenmemiz lazım. Bu kötü bir şey değil elbette ama bir gerçek ve bunu anlamamız lazım. Ki buna göre adımlar atıp bir şeyler yapabilelim. Hayat kötü deyin veya değil deyin. Ancak şunu anlayalım. Olabildiğince sağlıklı yaşamaya çalışalım. Ki ne kadar şartlar kötü olursa olsun, ne kadar bir şeyler ters giderse gitsin, en azından bir şeylerden aldığımız o tadı kısmayalım. Mesela şu podcast'i dinleyen neredeyse herkes bugün yemeğini yemiştir. En azından bir makarna, bir ekmek bile olsa. Siz en azından kendinize sağlıklı bakarak, vücudunuza sağlıksız şeyler sokmayarak, o tür insanlardan bu yemeği yerken bile daha çok zevk alacaksınız ve daha iyi hissedeceksiniz. Ve bunlardan öte tavsiyem şu ki kendi içimize dönelim. Yapabileceğimiz en iyi şey bu olabilir. İçimizdeki sıkıntıyı anlayalım. Tam olarak ne oluyor orada? Sıkıntı ne, bunu anlayalım. Çünkü genelde stres bir nedenden dolayı ortaya çıkar. Kortizol hormonu da bu yüzden artar. Bu yüzden o nedeni anlayın. İş hayatında sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Bunu çözmeye çalışın. Öğrenci misin? Derslerde sıkıntı yaşıyorsan, sınav öğrencisiysen buna bağlı olarak çalışma ve plan oturtmalısın. Peki, stresin az çok nelerden kaynaklandığını anladık. Buna karşı ne yapabiliriz? Barış Özcan bu konu hakkında yıllar önceden bir tane video çekmişti. Videoda şundan bahsediyor. Hiçbir şey yapma diyor. Ama hiçbir şey be. Bak bunu yapmak o kadar zor bir şey ki. Ya bir durup düşünsenize. Şu an neredesiniz bilmiyorum. Bir durup düşün. Bir duvara bakın, bir etrafa bakın. Elinizde ne varsa bırakın. Bu videoyu da bir durdurun. Abi hiçbir şey yapmak bu zamanda inanılmaz zor bir şey. Çünkü sürekli bir oyalayıcı var. Canım sıkıldı. Hadi Instagram Reels. Hadi TikTok. Hadi YouTube Short. Hadi YouTube video bir şey. Netflix. Dizi. Film. Hadi falan. Hadi oyun. Hadi kalk falan. Sürekli bir oyalayıcı bir şey var. Sürekli ama sürekli ya. Ve durup hiçbir şeyleri tam olarak adam akıllı düşünemiyoruz. Birçoğumuz aslında malız. Buna ben de dahil. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Gün içinde oturup sadece 5 dakika falan, eğer ki vaktiniz varsa 5 dakikada tabii ki vardır. O 5 dakika oturup bir şeyleri düşünmek bile hayatımızı %20, %30 belki de daha bile fazla olumlu etkiler. Bu benim fikrim tabii ki ama şundan eminim. Şundan gerçekten eminim. Özellikle Türkiye'de eminim. Bir şeyleri gerçekten tam olarak düşünmüyoruz bile. Ve stresin tam olarak neyden kaynaklandığını oturup bir düşünebilirsek ona da bir şekilde çözüm bulabiliriz. Kafanda şu an mesela ne dolanıyor? Oturup bir ona bakman lazım. Hiçbir şey yapma kardeşim. Ama hiçbir şey, dediğim gibi. Otur bir düşün. Bırak o düşünceler gelsin. Bırak o kaygın, korkun, her neyse. Bırak gelsin. Onlara uzaktan bakmaya çalış. Onları anlamaya çalış. Tam olarak dertleri ne? Ne yapıyorlar la kafanın içinde? Hani bir onu anlamaya çalışan önce. Peki bunu yaptın mı? Sırada şöyle bir maddem var şahsen. Mükemmelliyetçi bir yapın olabilir.
Ve bu çok ciddi bir sorun. Çünkü inanılmaz yorucu bir şey, inanılmaz stres verici, inanılmaz kaygı veren bir şey. Şöyle örnek vereyim hatta. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Mesela aşçısınız ve yemek yapıyorsunuz. Yaptığınız yemekte pilav olsun, tavuk pilav olsun. O tavuk pilavı sallıyorum ki mesela tam istediğiniz kıvamda olması için 7 dakikada pişirmeniz lazım. Siz gidip mesela 6 dakikada pişiriyorsunuz. Ya da 5 olsun. Sırf o 7 dakikada gidip yapmadığınız için gidip tekrardan baştan başlıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Çok saçma bir örnek oldu ama olsun. Mantığı anlatabildiğimi düşünüyorum. Mükemmelliyetçilik insanı inanılmaz yorar. Bunu zaten mükemmelliyetçi biriyseniz de bu durumu çok iyi anlarsınız. Ancak şöyle bir şey var. Mükemmelliyetçilik bence güzeldir. Ama dozajında. Diğer bütün her şey gibi. Zaten hayatta neyin bokunu çıkarıyorsak, neyin en üst düzey, en böyle inanılmaz üst düzeyi varsa zaten o çoğunlukla bize zarar veriyor. İyi bir şey bile olsa. Mesela yürüyüş yapmak iyi bir şeydir değil mi? Ama çok yürümek zararlıdır mesela. Spor yapmak iyi bir şeydir. Ama çok spor yapmak zararlıdır. Kitap okumak iyidir ama çok okumak da iyi değildir. Strese karşı yapabileceğin başka bir şey, günlük tutabilirsin. Günlük hissettiğin duyguları, düşüncelerini, stresini, kaygını bir deftere, bir kağıda veya bir online not defterine, telefonundaki not defterine yazabilirsin. Geçmişe de dönüp baktığın zaman o duyguları atlatabildiğini görmek de insana bazen güç verebiliyor. Şahsen bunu deneyimledim. Ve evet, gerçekten bir nebze güç veriyor ve güzel oluyor. Kaliteli düzenli bir uyku, stresten ve diğer bütün her şeyden sizi gerçekten çok uzaklaştırıyor. Yanlış anlamayalım ki stres kötü bir şey. Stres kötü bir şey bence değil. Stresi bir düşman olarak görmemeliyiz zaten en başta. Bu çok normal bir şey. Bu çok hayatta olabilecek normal bir şey. Bunu normal olarak görürsek de hayatımız bir nebze daha iyi gidecektir. Aksi takdirde onu bir düşman, bir tehdit olarak algılayıp böyle görürsek ve onu öyle karşılarsak hem kendimize hem ruhumuza hem mentalimize de ciddi anlamda zarar veririz. O yüzden o bir düşman değil. O çok normal bir şey. Olabilecek bir şey. Bunu anlamamız lazım. Spor yapmak, sağlıklı ve dengeli beslenmek. Özellikle ben şahsen bunun altını çiziyorum. Sigara ve alkolden uzak durmak. Spor yap yapma ya da ne bileyim, bu illa bir zorunluluk olsun diye demiyorum ama vücudumuza iyi geliyor. Bu da bir gerçek tabii ki. Ancak sigara ve alkolden uzak durun. Ya benim şahsen bir kırmızı çizgimdir bu. Gerçekten uzak durun. Hiçbir işe yaramıyor kardeşim. Tamam mı? Bana bunu savunmayın da lütfen. Mümkünse. Çünkü hiçbir işe yaramıyor. Tamamen safi zarar, maddi zarar, mental zarar, uzun vadede ve çok kullanımda, aşırı kullanımda da karaciğerine, akciğerine, vücuduna, yaşam kalitene, maddi olarak da diğer bütün, ya kısacası zarar ya, zarar yani. Hani hiçbir anlamı yok yani. Kullanmayın yani, hani gerek yok gerçekten hani. Bunun haricinde kafein alımını azalt. Kahve ve türevi şeyler. İşte kafeinli şeylerden uzak dur yani kısacası. Bu podcast'te verebileceğim en büyük tavsiye de şu: düşman olarak görme stresi. Ve o senin üstüne geliyorsa dur sadece. Hiçbir şey yapma. Bırak o gelsin. Çünkü geldiği gibi gidecek. Korkma çünkü geçecek. Çünkü bu normal bir şey. 3. podcast'ımda bu kadar olsun. Peskest daha doğrusu. Kendinize iyi bakın. Yakında yeni podcast'te, yeni Peskest'te görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.